Böyle çok güçlü olan aslında çok güçlü değildir. Güçlü olan aslında o kadar gücü sergilemeye çalışmaz. Canlı yayında bir Hitler izliyoruz. Merkezde küresel etkili bir güç istenmiyor. Rusya'nın nefes borusu olmuş vaziyette Türkiye. Mossad'ın Türkiye'deki para ağını yöneten isim MIT'in operasyonuyla yakalandı. Ne söylersiniz? Öncelikle Milli İstihbarat Teşkilatımızı başta Sayın Kalın olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Yani çok değerli bir operasyon çünkü servis elemanlarının aslında ismi belli olmayan kripto parayla oraya buraya gönderdikleri filan bütün hepsini birden deşifre eden bir operasyon. Yani hangi ülkeden ne şekilde belli olmayan şekilde transfer ettikleri paralarla yüzlerce binlerce insanın aslında musluğunu, kaynağını kesmiş oluyor. Dolayısıyla son derece önemli bir operasyon. Peki para nereden geliyor? Şimdi bakın aslında dünyada şu an mesela ABD'de seçim var. 5 Kasım'ı bekliyoruz. 10 Eylül'de debate var işte bir tartışma. Ama kongre üyelerinin %90'ının Yahudiler tarafından finanse edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu paranın kaynağı da sadece kongre üyelerine aktarılan değil. Şu anda Kudüs'e gitseniz işte doların ne şekilde convertible olan doların ki Saddam'ın başına gelenler tamamen doların kullanılmayacağı ile ilgili kurduğu cümlelerden sonra hepimizin hafızasında 90 harekatı işte daha sonra özür diliyorlar. Kimyasal silah yokmuş aslında bilmem ne filan ama neticesinde Orta Doğu yanıyor. Cehennem yerine dönüyor. Orada da 1 milyon insan öldü. Yani bu paranın kaynağını da buraya konuşlandırdıkları İsrail devleti kullanıyor ve dünyada en değerli madenler neler mesela? Pırlanta ile ilgili şu anda biz kesim sertifikasını bile veremeyiz. Yahudilerin elinde. Sadece convertible olan kağıt paralardan bahsetmiyorum. Dolayısıyla bunu kontrol ediyor. Artı pırlanta müzayedelerinin yapıldığı yerde dolar basıldığı da söyleniyor. Yani sadece tabii bu dolar değil. Saddam'ın da sahte bastığı dolarlar vardı. Onların da aslında Lübnan üzerinden dünyaya servis edildiği bilinen bir gerçek. Para ağını yöneten isim yakalandı dedik. Peki para kaynağını bulmak ne anlama geliyor hocam? Kaynağı kurutmak anlamına geliyor. Bu çünkü sadece istihbari bilgiyi elde etmek adına verilen paralar değil, manipüle edilecek bir dünya faktör var. Yani gücün aslında bir şekilde ele geçirilmesi anlamına geliyor. Bu da karşı taraf istihbaratını aslında istihbarata karşı koyma olarak görmek lazım bu faaliyeti. Karşı tarafa çok net bir mesaj. Yani siz burada hangi arayüz elemanlarını kullansanız da sekonder dediğimiz ikincil faktörlerle bilgi toplayıp bizim aleyhimize her tür siyasi, lobi, her tür faaliyetin içinde olsanız da biz sizi bir şekilde etkisiz hale getiririz mesajı karşı tarafa da. Yani Türkiye'nin bu haklı manevi duruşu bütün mazlum halklar nezdinde işte bayraktarları tekrar tebrik ediyorum. İşte görüyorsunuz hem vergi rekortmeni hem yarın bir gün bütün Atlas Okyanusu'ndan Malaga Boğazı'na kadar Afrika'da da 48 ülkeye ulaştı Büyükelçilik. Aslında şu an herkes bu iklimde verilen mesajlarla sadece dizi değil Mossad'ın böyle para ağı bir elemanının burada yakalandığı mesajı aslında bu gönül coğrafyamızın tamamında çok etkili bir kamuoyu oluşturuyor. Biraz da Mossad'ın yapısından bahsedebilir miyiz? Mossad nasıl bir ağ? Mossad'a ait 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çekilen o kadar çok film ve o kadar çok etkin kamuoyu oluşturucu araç var ki Şimpet konusunda da işte veya uluslararası istihbarat konusunda da çok etkili olduklarının kamuoyunu oluşturuyorlar. Ama Masum Nikolas Taleb çok sevdiğim bir filozoftur. Hatta bu Rus ordusu savaşa girdiği günlerde bunu söylemiştim. Aynı şeyi İran için de ifade ediyorum, ettim de. Böyle çok güçlü olan aslında çok güçlü değildir. Yani öyle diyerek bitireyim. Çünkü güçlü olan aslında o kadar gücü sergilemeye çalışmaz. Dolayısıyla İran, Rusya gibi ülkeler aslında hep gücü kendi iç kamuoylarına yönelik aslında teşhir ettiklerini ifade edebilirim. Daha önceki anlaşmalarda 1027 Filistinli esir diyeyim ben ona, mahkum değil. Çünkü 1027 kişi bir tane İsrailli asker için transferinde gene kullanıldı ve isim şu an mesela Batı Şeria'da işgalciler var. Yani hatta gaspçı onlar. Yani yaptıkları sadece şey değil, soykırım değil. Bakın Gazze'de dikkati dağıtıyorlar, soykırım yapıyorlar. Öbür tarafta işte Eisel Weizmann, işte İsrail Architecture diye kitap. Ben ilk kitabı 7 Ekim saldırısından sonra amacın
Batı Şeria'da genişlemek, onları aç susuz bırakarak bir şekilde terk etmeye yönelmek, evlerine çökmek olduğunu ifade etmiştim. Yani şu anda da yapılan tamamen bu. Zaten bunu kamufle etmek için de işte bir bahane uyduruyor. Şu anda da Philadelphia koridoru diyor. Çünkü Netanyahu şu anda barış istemeyen sadece Netanyahu değil, kabinesi. Yükselen sağda düşündüğümüzde daha sonra gelecek işte sizin sorularınızla ilintili Mossad Başkanı'nın devlet başkanı veya başbakan olması konuşuluyor. Cumhurbaşkanı değil, başbakan olması konuşuluyor. Yani bunu o bölgedeki yayılmacı politikası için 1, 2, 3, 4. aşamasında şu an arzu mevcut dediğimiz olay. Yani dolayısıyla İsrail'in yayılmacılığı karşısında 1948'den beri ne yaptıkları ortada. Dolayısıyla dünyanın bir dur demesi gerekiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hiçbir şeyi tanımayan bir İsrail devleti var. Evet, sermaye ve küresel aktörler bir şekilde bunu finanse etmeye devam ederler. Ama bizi ilgilendiren içerideki özellikle iç kamuoyuna yönelik dezenformasyona dikkat etmek. MİT'in son operasyonuna baktığımızda bazı detaylar var. Mesela Kosova'dan Türkiye'deki saha elemanlarına gelen para Suriye'deki istihbarat operasyonları için kullanılıyordu. Suriye'deki istihbarat kaynaklarında kripto parayla ödeme yapıldığı tespit edildi. Çok geniş bir ağdan bahsediyoruz. Kosova, Suriye, Türkiye. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi biz de BRICS ülkesi adayı olunca ki başvuruyu yaptık aslında. Kremlin'den bu açıklama geldi. Henüz resmi bizden başlamak ama Kazan'daki toplantıya neticesinde Cumhurbaşkanımız katılacak. Stratejik nötr dediğim şey bu. Türkiye hem Batı hem Doğu arasında Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi jeopolitik bir yer işgal ediyor. Dolayısıyla bu yer işgal edilmesin veya Türkiye'yi tekrar eski sistemdeki yerine ittirebilmek için bu manevralar, yani o söylemiş olduğunuz Kosova, buradan işte nasıl oluyor da Suriye'deki kripto para tamamen bakın Türkiye'nin gücünü kırmaya yönelik ki biliyoruz ki Fırat'ın doğusunda da şu an çok silahlandırılmış bir PYD yapısı var ve müttefikimiz veriyor bu silahları ve artık orada kale kollar inşa eder vaziyetteler Fırat Nehri'nin kıyısında ki bunu aslında olası Hizbullah, olası İsrail'e yönelik İran saldırısı olduğunda vekil terör örgütünü kullanmak için o bölgede tutuyorlar. Ama bir yandan da her zaman işte bu söylemiş olduğunuz ağ gibi her an bir tehlike, bir tehditle ki bu yüzyılda Türkiye kararlı, yani bu diğer istihbarat örgütlerinin istediği kadar desteklesin. Terör örgütleriyle mücadelesinde özellikle PKK'da Türkiye neticesinde sadece kilit Irak'ta vurmayacak. Benim şu anda bu kargaşada özellikle Orta Doğu'da M4 karayoluna kadar da Türkiye'nin, bakın bu kripto para ağını soruyorsunuz. Bence Rusya'nın nefes borusu olmuş vaziyette Türkiye. Rusya'da eğer samimi ise açıklamalarında Rus hava sahasını özellikle Fırat'ın batısında birlikte kontrol edersek orada terör örgütü falan kalmaz. Yani neticesinde bu ağın sadece kripto para ve şeyden değil hava sahasıyla ilgili olması lazım. Hatta buna istinaden de Somali'nin karasularını şu anda biz koruyoruz. Başta yapacağımız şey uluslararası ilişkilerde öyledir. Salam, dilim taktiği. Bir dilim isterseniz koca salamdan. Ben öncelikle Somali'nin hava sahasını dünyanın ticaret güvenliği açısından da gerekli olduğunu düşünüyorum. Somali hava sahasını biz korumaya başlarsak Suriye hava sahasında neden Rusya ile beraber hareket etmiyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla bizim sadece bu kripto para ağı değil, havada ve uzayda da işte uydu sayısını işte 4000 küsur uydusu var. Bizim 9. uydumuz Ekim ayında aktif hale gelecek. Dolayısıyla şu demek değil, onların uydusu fazla, onların şu kadar uçak gemisi var. Merkezde küresel etkili bir güç istenmiyor. Artık o oluşmuş vaziyette. Yani ben söylediğimde hem F-35 alabiliriz. ABD bunlarla gelecek. Ben beğendiğim bir uçak sistemi değil, A merkezli yazılım Eurofighter daha iyi olur diye düşünenlerdenim ama 2026-27'ye kadar bu eksikliğimizi gidermek için ABD'de bizim BRICS üyesi olmamamız için işte diğer şeyler için bu tarafa doğru gelecek. İşte Şangay İşbirliği Örgütü'ne de üye oluruz. Öbür tarafa da gireriz. Çünkü dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Eski siyasi tarih ezberleriyle de geleceğe bakamayız. Yani şu anda Türkiye jeopolitik merkezde küresel etkili, diplomaside bir güç, askeri bir güç. Yani İran bunu yaparsa, işte şuradan şu olursa burada endişe edecek hiçbir şey yok. Burada bir tek şu şeyin altını çizmek istiyorum. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak ifade ettiğimiz, size geçen röportajda onları söylemiştik. Orası işgal altında bir ada. Dolayısıyla Yunanistan da işgal altında bir ülke. Bütün Batı'yı orada görmeliyiz. Ama işgal altındaysanız Yemen'de Husilerin vurduğu tankerinize hiç kimse müdahale etmez. Yunan halkının da bunu görmesi gerekiyor.
Peki hocam, Suriye'deki hava sahası ya da terör yapılanmaları için Türkiye'nin yeni bir operasyona ihtiyacı olacak mı? Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi. Devam etmeli diye düşünüyorum. Yani orada hatta Esad bile kabul etti şu anda ki İsrail tehdidi, bakın 4 Eylül'de Mısır Devlet Başkanı geldi, Cumhurbaşkanı geldi. Yani son derece önemli. Tabii burada şunu ifade etmek isterim. Mısır geçmişte de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kurduğu Osmanlı ülkesi. Neticesinde şu anda şunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Medyamızda Esad gelseydi çok daha güçlü bir şekilde sanırım analizler yapılacaktı. Halbuki Rusya'nın güdümünde bir ülke şu anda Suriye. Mısır, ABD işte darbeyle gelmedi mi, onlardan ziyade Mısır'ın hem siyasi tarihine hem de gelecek odaklı birlikte hareket ettiğimizde gerek Afrika'da gerek Arap aleminde neler yapabileceğimizi, Mısır'la Suriye ile birlikte hareket ettiğimizde, ki buna Suudi Arabistan'ı zaten Sayın Cumhurbaşkanı telefonla aradı, telefon diplomasi var. Bütün Körfez'de neler yapabileceğimizi izleyicilerin takdirine sunuyorum. Savaşta molalar olur, esir değişimi olur, cenazelerin alınmasına izin verilir. Yani burada canlı yayında bir Milosevic, canlı yayında bir Hitler izliyoruz. Kendi halkı da artık ayaklanmış vaziyette. Evinin önüne geliyorlar, iptal et, şey yaptı. Ama bir Filistinli için aynı halk o gözyaşlarını döküp yollara dökülmüyor. Yani neticesinde şu anda çok ciddi bir soykırım var. Ben Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden işte Netanyahu'ya bir şey olmaz, işte yargılansa da şey. Ben bunlara inanmıyorum. Çünkü yepyeni bir düzen kuruluyor ve bu düzende Netanyahu ve ekibinin ceza alıp bir yere gidememeyi bırakın, sadece İsrail'de kalmayı değil, bu bedelleri ödeyeceğini düşünüyorum. Artı yeni düzende Türkiye, bakın İsrail devletiyle ilgili de, Yahudilerle ilgili de tarih boyunca Türkler kucak açmış. Neticesinde Yahudilerin kurduğu o devlet Türkiye olmadan barınamaz. Yani altını tekrar çizerek jeopolitik açıdan söylüyorum, mümkün değil. Artı ham hayal şeyler. Şu anda İsrail işte Mossad şöyle güçlü, ordusu böyle, Amerika'da bütün kongre şeyi. Burası Türkiye, burası Anadolu. Yani biz binlerce yıldır buradayız. Binlerce yılda burada duracağız. Bu 1400'lerde işte sürüldüklerinde de biz yardım ettik. Neticesinde iki devletli Doğu Kudüs'ü başkent ilan eden bir oluşuma evet demek zorunda İsrail'de. Bu insanlık dramı, bırakın şeyi, sadece Filistinlilerin iki devletli bir çözüme ulaşmasını, Hamas'ı bütün dünyada sempatik bir örgüt haline getirdi. Özellikle Yahudilerin Netanyahu'nun ne gibi bir sonuca yol açtığını, artı kendilerinin özellikle Bay Güvenlik diye andıkları Netanyahu, Haniye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bu gerçekten İran'a verilmiş, Tahran'da son derece sert ve yanıtı beklenen bir saldırı. Ama İran devleti, bakın şu yanılgıda herkes sadece Körfez'de veya sadece bölgede bir şey olabileceğini, o saldırı, o cinayet neticesinde dünyayı yangın yerine çevirecek bir cinayetken Rusya ve Çin'in devreye girmesiyle şu anda yangın yeri sadece yarına bıraktı, yanına bırakmadı. Yani bunu kamuoyu da yanlış değerlendiriyor. Aslında İsrail'e İran'ın kendi topraklarından yaptığı füze saldırısında tekrar altını çizmek istiyorum. İsrail havadan atacaktır nükleer vasıtalarını. Havadan atacağı havalimanını vurabileceğini Tahran gösterdi. Tüm dünya medyası ABD işte füzelerinin Ürdün üzerinde vurduğunu bunu söylüyor. Ama İran'ın attığı füzelerin bir kısmı İsrail'in kullanacağı havalimanına düştü. Neticesinde kendisi de bu yangın yerinde yanacak, o belli. Ama İsrail'in şu anda yaptıkları, özellikle Orta Doğu'da yaptıkları, dünya kamuoyunun kanayan, vicdanını yaralayan ve başta ABD'deki üniversiteler olmak üzere tüm dünyayı aslında harekete geçiren bir süreç. Ben sadece Allah'tan dua ediyoruz. Yani şu an Netanyahu'nun gitmesi dışında bunu gönderebilecek bir gücün olduğunu da düşünmüyorum. Dünyada şu an mesela ABD'de seçim var. 5 Kasım'ı bekliyoruz. 10 Eylül'de debate var, işte bir tartışma.